Bugün hem ülkemizde hem de dünyada özellikle dikkati çeken en büyük sorunlardan birisi hoşgörüsüzlük. Kaldı ki biz hoşgörüyle, misafirperverlikle ün yapmış bir topluluğuz. Her zaman için Türk milletinin hoşgörüsü konuşulmuştur. Peki nasıl oldu da bu çark tam tersine döndü? Sosyal medya biliyorsunuz, siz de kullanıyorsunuz. Twitter, Facebook vesaire artık her yerde yargısız infazlardan tutun, ön yargılardan tutun, hakaretlerden tutun, küfürlerden tutun. Yani sokakta birbirimize söyleyemeyeceğimiz cümleleri o sosyal medyada o klavyenin arkasına gizlenip adeta magandalık yapmaya başladık. Nasıl olsa beni görmüyor, nasıl olsa beni bilmiyor, ne ismim belli ne cismim belli şeklinde. Kaldı ki mühim olan eleştirenin kim olduğunu görüp eleştireni de sevebilmek. İşte bu merkezde aslında sevgiyi birazcık konuşmamız lazım. Sevgiyi hayatımızdan uzak bir yerlere mi attık? Bu hoşgörüsüzlük, bu hali severek, sevmeyi öğrenerek tamir edebiliriz diyoruz. Teoride her şeyi sevelim. Hatta yaratılanı sevelim yaradandan ötürü diyoruz. Uygulamaya gelince birisi kuyruğumuza bastığı an bu hali unutuyoruz. Sevgi hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi ayrımcılığın olduğu yerde sevgi olmaz. Biraz önceki sorularından bir tanesi Yaşamın Gerçeği kitabının başındakiyle başladı. Orada şöyle deniyor. Evrende var olmak için içinde bulunduğun galaksiyi sen mi seçtin? O galaksi içinde Güneş sisteminde var olmayı sen mi seçtin? Güneş uyduları içinde dünyada var olmayı sen mi seçtin? Dünya üstünde hangi kıtada dünyaya geleceğini sen mi seçtin? O kıta üzerinde hangi milletin içinde dünyaya geleceğini sen mi seçtin? Hangi sülaleden, hangi ırktan, hangi anne babadan geleceklerini sen mi seçtin? Peki bunların hiçbirini sen seçmediysen, Türk olmak veya Kürt olmak veya Arap olmak veya Acem olmak bir suç mudur? İnsanlar arasında bizim böyle bir ayrım yapma hakkımız var mıdır? İnsanın elinde olmayan bir şeyden dolayı onu suçlamaya kalkmak ya gaflettir, ya cehalettir, ya dalalettir. Aklı başında normal bir insan hiç kimseyi elinde olmayan bir şeyden dolayı, kendi seçimi olmayan bir şeyden dolayı suçlayamaz. Veya ona farklı bir değer yargısıyla bakamaz. Bir kere bu gerçeği çok iyi anlamamız lazım. Herkes içinde bulunduğu toplumun kendisini eğitmesine veya şartlandırmasına göre yetişiyor. Falanca ırktan yetişmiş, o çevrenin ahlakıyla yetişiyor. Öteki öbür tarafta. Sen Türkiye'de bulunduğun şehirde yetişmeseydin de Afrika'nın bilmem hangi köyünde dünyaya gelseydin, oradakiler gibi yiyecek, içecek, giyinecek ve olaya öyle bakacaktın. Veya Suudi Arabistan'da, Riyad'da, Mekke'de dünyaya gelseydin, oradakilerin gittiği okula gidecek, oradaki eğitimle şartlanacak ve olaya öyle bakacaktın. Veya o kişi İran'da çıksaydı, Acem gibi düşünecekti. Yani hiç kimse bulunduğu halden ve anlayışından dolayı suçlanamaz. Bir kere bunu anlamak lazım. Çünkü
O şartlar altında o şekilde yetişmiş. Bu kendi tercihi değil. Gelmiş 20 yaşına, 30 yaşına, 40 yaşına, bulunduğu ortamın bilgileriyle beyni dolmuş, çalışmış ve ona göre de ortaya bir şeyler koyuyor. Allah zaten onun öyle yapmasını dilediği için onu orada öyle yaratmış. Onun öyle olmasını dilediği için öyle yaratmış. Madem ki bütün varlıkta dilediği gibi dilediğini yaratan var, buna iman ediyoruz. En azından. Yani böyle olduğuna yakinimiz yok. Tam olayı kavramış değiliz ama en azından buna iman ediyoruz. O zaman ne Türk'ü, ne Kürt'ü, ne Arap'ı, ne Acemi, ne başkasını, Amerikalıyı, Fransız'ı, İtalyan'ı, bilmem kimi, hiç kimseyi bizim eleştirme hakkımız yok. İnsan olarak biz bilgimizi kim nerede doğup büyümüş, yetişmiş olursa olsun onunla insanlığımızın gereği olarak karşılıksız paylaşmak durumundayız. Ama onu yargılamaya hakkımız yok. Çünkü yargıladığının yerinde sen olabilirdin. Onu o şekilde yaratan öyle olmasını istediği için öyle yarattı. O kendisindeki bir takım özellikleri gidip başka bir galaksideki başka bir tanrıdan almadı. Onun da Rabbi Allah. Onda açığa çıkan da Allah'ın esma özellikleri. Ve Allah onun öyle olmasını istiyor. Sen adamsan onda Allah'ın varlığını gör. Kabe'de insanlar Kabe'nin etrafında daire olup namaz kılarlar. Eğer ortadan şöyle Kabe'yi kaldırırsan hepsinin secdesi karşısındakinin hakikatınadır. Kabe'nin çevresinde böyle halka olunur. Herkes Kabe'nin suretinin arkasında birbirlerinin hakikatlarına secde ederler. Niçin secde etmedin? O Adem'de hak var. Hakka secde edilir. Adem'e değil. Dolayısıyla bu anlayışla yaşarsa hangi surette açığa çıkarsa çıksın onu seversin. Ama her şeyi seveceksin dedi diye de o gariban derviş gibi olup yılanı okşamaya kalkarsan yılan da sokar. Ondan sonra da derler ki oğlum o Allah'ın gazap sıfatının açığa çıkışıdır. Allah gazapçı sıfatıyla açığa çıktığı zaman edep ondan kaçmaktır, uzak durmaktır. Yani edep karşındakinin hakkını vermektir. Beni sev diyorsa sev, benden kaç diyorsa kaç. Bilmiyorum anlatabildim.